Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ve ağrı ve algoloji uzmanı Ahmet Yılmaz. Evet. Hoş geldin Ahmet Hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bu arada bugün hep benim tanıdığım doktorlar şey yapıyor. Ahmet benim ortaokul, liseden sınıf arkadaşım. Gerçekten mi? Vallahi. Ya çok ilginç sınıf arkadaşım. Senden önce de Ahmetciğim Çapa'dan bir Öyle sınıf arkadaşımla kadın Şeyma doğum. vardı. Ha, Evet. Onunla beraberdik. Şimdi de ortaokul, liseden Ahmet karşımda ama Ahmet böyle yepyeni şeylerle geldi bize. Nasıl? Algoloji uzmanı tam olarak toplum daha bilmiyor. Yeni öğreniyor. Algı gelişimi diye açıyor. Algı gelişimi. Hemen onun gibi bir şey. Şakası. Buyurun. Peki algoloji nedir Ahmetciğim tam olarak? Algoloji genel olarak ağrı bilimidir tam Türkçe karşılığı ve daha çok da kronik ağrılara ve tedavi edilemeyen ağrılarda ağrının kesilmesiyle ilgilenen bir branştır. Ülkemizde Avrupa ile eş zamanlı 2013 yılında ayrı bir bilim dalı olarak resmileşti. 2013 yılında da biz sadece anestezi, nöroloji ve fizik tedavi uzmanları algoloji bilimi yapabiliyor. 2013 yılında sınava girip kazandık. 2 yıllık eğitim sonrasında 2015'te ilk algoloji uzmanı olarak atandım ben. Mesela migren de giriyor mu şeye? Tabii Kronik migren, Kronik ağrı, o da küme baş ağrısı, trigeminal nevralji, Ama vücuttaki her şeye, sırt Evet. ağrısı, bel ağrısı, Tabii. Bel fıtığı ağrısı mesela. bel fıtığında eklem ağrısı. bunlar Siyatik. bel fıtığı ağrısı, diz kireçlenmesi, kalça kireçlenmesi, kanser ağrıları, zona ağrıları, trigeminal nevralji, küme baş ağrısı, migren, romatizmal hastalıklar, fibromiyalji. Çok geniş. Evet, çok Hocam geniş. çok şimdi ağrı dediniz. Benim sırtım Evet. ağrıyor diye başlamayacağım. Vücudumda yepyeni bir ağrıya tanık oluyorum. Yaklaşık 1 aydır hissediyorum bunu. İlk kez hissettiğim için söylüyorum size çok ilginç bir şekilde. Özellikle bacaklarımı kendime doğru çekip oturduğumda diyeyim size. Buralara tam olarak değil, pelvisin hemen altındaki yani bacak eklemlerimde, leğen kemiğinin altı falan Evet, mı oluyor? oradaki sinir sıkışmasına bağlı olarak olabilir. Neden yeni? Mesela yaşla falan ilgisi olan şeyler Yaşla oldu. falan ilgisi yok. Daha çok böyle aktivite ve zorlama ile ilgili olabilir. O Öncesi- bölgede kısa yani geçici bir ödem sonucunda oradaki sinirler basıya maruz kalmış olabilir. Ama böyle bir romatizmal bir ağrı değil yani. Sonuçta Romatizmal bir oralarda ağrı değil. Romatizmal ağrıların ağrılar. sadece biz... Ha. Evet, romatizmal ağrılar çok önemli bizde. Çünkü bel fıtığı birçok romatizmal hastalıkla karışıyor. Onu ayırt etmek gerekiyor. Biz ona inflamatuar ağrı diyoruz romatizmal ağrılarda. Peki bir romatizmal ağrıyı normal bir ağrıdan nasıl ayırt edeceğiz? Evet. Birincisi romatizmal ağrılarda sabah tutukluğu olur. Sabah kalkınca hastanın ağrısı olur. Hasta hareket ettikçe ağrısı azalır. Daha doğrusu romatizmal hastalıklarda istirahat ağrısı vardır. Hasta dinlenirken ağrısı olur, hareket edince ağrısı azalır. Sabah tutukluğu olur. Bu bazı bel fıtığı hastalarında da sabah tutukluğu vardır ama romatizmal hastalıklara bağlı sabah tutukluğu 1 saatten uzun sürer. Bel fıtığındaki ağrılarda ise 10-15 dakikalık bir sabah tutukluğu vardır. Ve hareket ettikçe ağrı Hareket daha da ettikçe artar. evet, bel fıtığında hareket ettikçe ağrı artar. Romatizmal ağrılarda hareket ettikçe ağrı azalır. Bir romatizma, bir tanesi de sıkışma ağrısı. Evet. Normal. Peki özellikle en çok size hangi ağrıyla geliyor Türk insanı? Bize en çok tabii ki beslenme ve yaşam tarzına bağlı olarak diz ve kalça ağrısı, daha çok da diz ağrısı Diz ve bel ağrısı. fıtığı bize çok geliyor. Ama son dönemlerde diz kireçlenmesi, halk arasında diz kireçlenmesi denilen gonartroz dediğimiz, osteoartrit dediğimiz hasta grubumuz bize çok sık başvurmaya başladı. Çünkü algolojide bu osteoartritin yani diz kireçlenmesinin ameliyatsız tedavi seçenekleri var. Erken dönemde evre 2 ve 3'te biz ameliyatsız olarak tedavi ediyoruz. Evre 4'te de hasta ameliyat olmak istemiyorsa ya da ameliyat olmak istiyor fakat yaşlı ve ek hastalığından dolayı ameliyat olamıyorsa evre 4 hastalara da en son yine biz müdahale ediyoruz tabii Biz ki. dediğiniz kimsiniz? Algoloji uzmanlığı Kaç olarak. tane alkoloji uzmanı var Türkiye'de? Şu an için aktif olarak Türkiye'de 50 civarıyız. 50 civarı. Evet. Ya onun için soruyorum. Evet, çünkü Birbirinizle çok haber yok. sürekli iletişim içindesiniz o zaman tabii ki. 2015 yılından sonra algoloji uzmanı olmaya başlandı ve ben o grubun ilkiyim. Yani şimdi nerem ağrısa gelsem Ahmet Yılmaz benim ağrımı %90 Tedavi ederiz. Tedavi eder misin? Tedavi ederiz.
özellikle siyatik ve bel ağrısı, bel ağrısı, ve ameliyatsız, ameliyatsız. ve endoskopik cerrahi şu bu falan değil. Ameliyatsız tedavi. Peki bunu nasıl? Narkozla mı oluyor, lokal anesteziyle mi oluyor? Lokal anesteziyle Bir taraftan da yapıyoruz. siz algolojiden önce anestezi uzmanı olduğum için o uzmanısınız, konuda değil da mi? bir sıkıntı. Önce Evet. onu bitirdiniz. Anestezi üzerine uzmanlığının üzerine algılama Yan dal bu. uzmanlığı yaptım. Yan dal, üst uzmanlık olarak geçiyor bizde. Bu hastalara genelde lokal anesteziyle yapıyoruz. Bel fıtığında lazer tedavi dediğimiz tedavide hastalar hafif bir sakinleştirici veriyoruz. Konuşarak yapmamız gerekiyor çünkü hastayla. kontrol Omuriliğine zarar vermemek için. Bu özelliği nedeniyle normal açık ameliyattan çok güvenli. Hasta tam narkoz halinde olmadığı için biz hastayla konuşarak yapıyoruz. Sabah geliyor, öğleden önce yapıyoruz. Öğleden sonra da bel fıtığından kurtulmuş bir şekilde yürüyerek gidiyor. Gerçekten mi? Evet ve yaklaşık 1000'den fazla hasta yaptım ben şu ana Tekrarlayan kadar. bir rahatsızlık mı peki? Tekrarlama Özellikle. şansı tabii kişinin yaşam tarzına bağlı. Yani açık ameliyatta tekrarlama şansıyla bizim yaptığımız ameliyatta yani kapalı endoskopik girişimdeki tekrarlama şansı aynı. O kişinin kendisine dikkat etmesi gerekiyor. Yan etki ve tehlike bakımından açık ameliyata göre %1 oranındadır bizim yan etkilerimiz. yani 100 kat daha yan azdır. etkisi olmayan bir yöntem. 100 Olmayandır. kat daha iyi. Tabii. Ayrıca bizim yaptığımız tedavi bundan sonraki aşamada yapılacak olan tedavileri de engellemiyor. Hasta bir sonraki aşamaya rahatlıkla geçebiliyor. Ama ameliyat olmuş bir hastanın ağrısı tekrarladığı zaman işte asıl sorun orada başlıyor ve onların tedavi edilmesinde zor oluyor. Onlara da biz bakıyoruz. Yapışıklıklar falan açık ameliyat olup da yapışıklı ya da tekrarlamış olanlar da bize geliyor. Onları da biz yapıyoruz. Peki Ahmet Hocam, bu gonartroz dediğimiz özellikle menisküs veya ona benzer işte özellikle disk kireçlenmesi tedavisinden ben tekrar sormak istiyorum. Tabii ki. Hiçbir cerrahi müdahale yok. Yok. Sırf bir iğneyle benim buradaki ağrımı yani disk geçirebiliriz. kireçlenmesi ağrısını yok ediyorsunuz. Evet. Doğru mudur? Evet, Yanlış aynen. duymadım. Yanlış duymadım. Sadece disk kireçlenmesi ağrısında mı peki? Dize bağlı dizin bütün ağrılarında kullanabiliyoruz. Enteresan bunu. değil mi? Romatizmal ağrılarda, Ben travmaya bağlı ağrılarda, menisküs yırtıklarında çok ileri evre olmadığı sürece hem hastalık eğer kendinden iyileşecek ise sadece ağrısını kesiyoruz. Eğer orada bir hasar varsa onarıcı özellikle PRP ya da kök hücre tedavisi uygulayarak onarımını da yapabiliyoruz. PRP, kök hücre tedavisi nasıl? Aslında evet Evet, söylemişler. Zaten çoğu hocamız söylüyor bunu. Kök hücreyi sadece yüzünüzde değil, vücudunuzun her yerinde Evet, uygulayabilirsiniz. vücudunuzun her diye. yerinden uygulayabilirsin deniyor. Siz kök hücreyi nereden elde ediyorsunuz diye sorayım ben. Biz kök hücreyi karın bölgesindeki yağlardan liposuction yöntemiyle elde ediyoruz. Aynı zamanda leğen kemiği denilen halk arasındaki pelvis kemiğinden de kemik iliğinden de elde edebiliriz ama karın bölgesindeki yağlarda elde edilen kök hücre kemik iliğinden elde edilenden 1000 kat daha fazla. İşleme sokuyor musunuz peki? Yoksa hani ameliyat sırasında aldım tekrar yerleştirdim falan gibi bir şeyden Şöyle bahsediyoruz oluyor, herhalde. hastadan biz liposuction'ı yapıyoruz. Hastanın o liposuction'ını kapatıncaya kadar filtreleme yöntemi var. Biz kök hücreyi laboratuvarda çoğaltma yöntemini kullanmıyoruz. Onun için doku ve organ laboratuvarı gerekiyor. Biz sadece kök hücreyi yağ dokusundan saf bir şekilde elde ediyor. Stroma dokusuyla beraber kök hücre elde ediyoruz. Bu nedenle zaten bu tedavinin tıbbi açıklaması kök hücreden zengin stromal yağ dokusu diye geçer. Sadece kök hücreyi sadeleştiriyoruz yani saflaştırıyoruz. Onu daha sonra hasta da masadan kalkmadan dizine ya da kalçasına yapıyoruz. Faydalı olan kısmını alıp tekrar geri tabii, veriyoruz. tabii o filtreleme sonucunda gereksiz olan kısım atılıyor. O faydalı olan o kısım bize veriliyor. Sonra biz onu alıp diz ya da kalçaya uyguluyoruz ve ilginçtir ki hasta masadan kalktığında ağrısı geçmiş oluyor. Erken Ne kadar dönemde. süreyle? Şimdi o şeye bağlı, erken dönemde yağ dokusunu koyduğumuz için kayganlığa bağlı olarak erken dönemde hemen yağ ağrısı geçiyor. Uzun dönemde de onarıcı etki, kök hücrenin onarıcı güzel. etkisi devreye giriyor. Bu da kıkırdaktaki hasarı onardıkça ağrısı geçiyor. Biz genelde bir ay hastanın kendisini fazla zorlamamasını istiyoruz.
uzun süre ayakta kalma, koşma, spor yapmasını pek istemiyoruz. Bir aydan sonra normal yaşantısına dönmesini istiyoruz. Bir aydan sonra, ikinci ayın sonuna doğru artık o kıkırdak hasarındaki iyileşmelerde hastanın durumuna bağlı olarak görülmeye, ortaya çıkmaya başlıyor. Güzel. Peki sizin bu ufak operasyonunuz sırasında lokal anesteziyle yaptığınız hem de ama istenirse uyutarak da yapabiliyorsunuz. Çünkü Evet. İstanbul'da bir şeyiniz yani bu işleri yapmak için bütün uygun ortam var. Peki bunun için özel bir makine ya da alet gerekiyor mu sizin bu işlemeye? Yani bir elinize iğne alıp da getirip hemen dize bir iki iğne yapıyorsunuz. Oluyor mu? Yoksa özel bir alet kullanıyor musunuz? Genelde diz bölgesi iğnelerini radyo frekansta ve sinir bloklarında skopi cihazı ya da ultrason kullanabiliyoruz. Ancak kök hücrede öyle bir sorun yok. Kök hücre hastanın kendi hücresi olduğu için yanlış bir yere versek bile ya da vermesek bile, etrafına versek bile kök hücre kişiye zarar vermiyor. Bir kere en güzel. önemli şey bu. Yan etkisi yok. Kesinlikle bu kök hücrenin. Ama biz yine de ultrason ya da skopi ile direkt diz içerisini görüntüleyerek ve kontrast madde yani opak madde dediğimiz ilaçlı filmlerde kullanılan maddeyle de vereceğimiz kök hücrenin diz eklemi içerisindeki dağılımını da gördükten sonra kök hücreyi oraya koyuyoruz. Bel fıtığında da mı aynen böyle yapıyorsunuz? Yani yine endoskopik. Endoskopi Girdiniz küçük bir iğne dikişimiz yoktur. Bizim Evet. kuyruk sokumundaki delikten giriyoruz. Kameramız ve lazerimizle beraber kuyruk sokumundaki delikten giriyoruz. Fıtığı görüyoruz. Fıtığın altında tünel açtığımız zaman fıtık çöküyor ve böylelikle üstte bastığı sinirden de kurtulmuş oluyor. Çöktürme yöntemi oluyor. Anında hasta ameliyathaneden çıktığı anda zaten ağrısı geçmiş oluyor. Ve öğleden sonra da yürüyerek evine gidiyor. Peki karşılaştırırsak normal bir fıtık ameliyatıyla sizin yaptığınız yöntemi karşılaştırırsak ne kaybederiz ne kazanırız? Şimdi bizim girişim yöntemimiz, endoskopik girişim yöntemimizde kaybedeceğimiz bir şey yok. Çünkü bizim yaptığımız girişim başarısız olsa bile ondan sonraki tedaviyi engellemiyor. Hasta ertesi gün bile açık ameliyat olabilir. Hatta bir saat sonra bile açık ameliyat olabilir. Tedavisini engellemiyor. Engelleyecek bir durum yok. Avantajına gelince biz fıtığı tam olarak net olarak gözümüzle görüyoruz. MR görüntüsü gibi değil. Tam kendi gözümüzle kamerayla kendi gözümüzle görüyoruz o fıtığı ve o fıtığın neresine lazer yaptığımızı ve o lazer yaparken de o fıtığın küçüldüğünü ve çöktüğünü de görüyoruz. Ve aynı zamanda biz bu işlemi yaparken hasta tam narkoz halinde olmadığı için hastaya zarar vermediğimizden de emin oluyoruz. Bu nedenle hem çok güvenilir hem kısa bir süre sonra sonucu alınıyor. Hasta çünkü yürüyerek evine gidiyor. Hem de komplikasyon ve yan etki oranımız çok düşük oluyor. Peki Ahmet Hocam iyi. Çok kısa bir sürede yapılıyor değil mi? Ne kadar bir sürede yapıyorsunuz bel fıdığını ya da dizi? Her ikisi de 45 dakika 45 dakikada bel ameliyathaneye fıdığımı... girdisi çıktısı her şeyi 45 Her dakika. şey 45 dakika. Bel fıtığıyla hasta bana başla dedikleri anda benim hastayla işim 15 dakika. 15 dakika. Şimdi 15 dakikada bu işlemi yapıyorsunuz. 1. Hiçbir yan etkisi yok. 2. İsteyen gidip cerrahi yaptırabilir. 3. Evet. İsterseniz hemen arkasından diyorsunuz. Evet. Her şey mükemmel, güzel de bu yöntemler çok mu pahalı ki herkes hala cerrahi yaptırıyor? Yani Şimdi bu yöntem- anlamadığım bir şey var. Şimdi bu yöntemi kullanan hekim sayısı Türkiye'de az. Herkes bir algoloji Türkiye'de tam tanınmadığı için insanlar bize gelmekte, bizi bulmakta zorlanıyorlar. Biz internetten bulanlar yurt dışından bile geliyorlar. Londra'dan, Berlin'den gelip bu ameliyatı olan hastalarımız var bizim. Kıbrıs'tan çok hastamız var. Ama bir de bakıyorsun ki yan tarafta oturan kişinin benden haberi yok. O gidip açık ameliyat oluyor. Bir de lazerle ameliyat bel fıtığının bütün cinslerinde yapılmıyor. Örneğin işte kopmuş, kontrolden çıkmış bir bel fıtığı ya da kanala girmiş foraminal ya da ekstra foraminal dediğimiz kanalın içerisine gizlenmiş lazerin atış alanına girmeyen fıtıklarda lazer uygulamıyoruz. Bir de onlar ameliyat oluyorlar. Vallahi çok enteresan. Aynen. Yani 15 dakikada bel fıdığından kurtuluyorsun. 15 dakikada diz kireçlenmenin Bizden ağrısı kuyruğu, gidiyor. aynen. Siyatiğin yok oluyor ve Ahmet Yılmaz'dan Türkiye'nin haberi yok. Vallahi enteresan. Peki çok teşekkür ederiz. ediyoruz. Rica ederim, Sağ ben olun, teşekkür geldiniz. ederim. Sağ Enteresan olun. ve Evet, aynen. teknolojik bilgiler için. Sırada ne var? Hemen bir bakıyoruz ve hızla yayınımız devam ediyor efendim.